Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Arduino ile LED uygulaması yapacağız. Uygulamayı yapmadan önce LED hakkında kısaca bir bilgi sahibi olalım. LED nedir diyecek olursak LED aslında ışık yayan bir diyottur. Elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken bir devre elemanıdır. Işık yayan bu diyotlar milyonlarca renk üretmelerinin beraberinde çok çeşitli renk sıcaklıklarında beyaz ışığı sağlayabilirler. LED'in çalışma mantığına bakacak olursak LED'in ve diğer diyotlar gibi yapısında P tipi ve N tipi olmak üzere iki farklı çeşit yarı iletken madde bulunur. P tipi yarı iletkenli pozitif yük taşıyıcılar, N tipi yarı iletkenli ise negatif yük taşıyıcılar bulunur. Bu sayede diyot üzerinden yalnızca anottan katot yönünde elektrik akımının geçişi mümkündür. LED'de ise yine aynı durum geçerlidir. Standart diyotlardan farklı olmak üzere LED'lerde P ve N tipi yarı iletkenlerin birleştiği noktada elektron alışverişi, ışık oluşmasına sebep olur. Bu olay elektrolüminans adı verilmektedir. İlk resimde gördüğünüz gibi diyotun P tipi ve N tipi olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Artı yükten gelen elektronlar N tipi yarı iletkenleriyle birleşiyor ve burada bir elektron alışverişi oluyor. Bu sayede ışığı elde etmiş oluyoruz. LED'imizin genel yapısına bakacak olursak uzun kısmı, yani LED'lerimizin bacağındaki uzun kısmı artı kutbu, kısa kısmı ise eksi kutbu temsil etmektedir. Artı ve eksi kutbu tespit edebilmenin bir diğer yöntemi, artı bacağın LED'i ışığa tuttuğunuz zaman LED'in iç yapısını görebilmektesiniz. Eksi kutbun iç yapısındaki görüntü bu şekilde, artı kutbun ise bu şekilde olmaktadır. LED için yüzeysel bir bilgi sahibi olduğumuza göre artık devremize geçebiliriz. LED'imiz için kurduğumuz Arduino devresi budur. Devremizde 3 farklı LED, 3 farklı direnç kullandık. LED'lerimizi sırasıyla 5, 6 ve 7 numaralı pinlere bağladık. Artı uçlarını bir adet direncin uçlarını ise Arduino'muzun dijital pinine bağladık. GND hatlarını, yani topraklama hatlarını LED'lerimizin üçünü de ortak aldık. Ortak aldığımız tek bir hattı ise Arduino'nun kendi GND hattına bağladık. Buradaki dirençlerimizin görevi LED'lerimizi yüksek akımdan korumak. Eğer takmazsanız büyük ihtimal Arduino'dan gelen akım miktarı fazla olacağından LED'leriniz patlayacaktır. Devremiz bu kadar. Artık bu devreyi breadboard üzerine kurabiliriz. Breadboard üzerine kurduğumuz Arduino devresi bu şekildedir. Arduino devresi şu an kalabalık ve karışık olarak gözüküyor ama aslında mantığına baktığımız zaman hiçbir şey yok. Arduino bağlantılarına baktığımız zaman bir adet eksi GND bağlantısını yapıyoruz breadboard'un sabit olacak şekilde. Arduino'nun GND ucundan breadboard'un eksi kutbuna. Daha sonra burada 3 adet ledimiz, 3 adet direncimiz bulunuyor. Burada dikkat etmemiz gereken LED'in bacakları. Uzun olan bacak artı kutbunu temsil ediyor. Uzun olan bacağı sinyalin, yani Arduino'dan gelen kabloya, biz dijital pinlerden gelen kablonun tarafına, artı olan kutbuna dikkat etmemiz gerekiyor. Artı olan kutbu doğru taktığımız sürece devrimizde herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Dirençlerimizin artı veya eksi kutbu olması herhangi bir fark etmiyor. İstediğimiz şekilde takabiliriz. Arduino'muzun bağlantısına bakacak olursak 5 nolu pinden breadboard'umuzun kutbuna gelmiş. Oradan direncimizin bacağına girmiş. Direncimizden akım dolaşacak ve LED'imizin artı kutbuna girecek. LED'imizin artı kutbundan girecek. LED'imizi yakacak. Akım eksi kutuptan çıkacak. Daha sonra buradaki kahverengi kablo ile de GND bağlantısı yapılacak. Aynı işlem diğer LED'ler için de geçerli. 6 numaralı pinden çıkacak. LED'imizin direncine gelecek. Dirençten LED'imizin artı kutbuna, artı kutbundan çıkacak eksiye, eksi kutbundan çıkacak topraklama hattını yapacak. Aynı şekilde 5, 6 ve 7. numaralı kabloda ise o da aynı sarı kablo ise gidiyor. Direncimizin artı bacağı, artı bacaktan akım geçecek eksi bacağı. Oradan LED'imizin artı kutbuna, LED'imiz yanacak eksi kutup ve ondan sonra topraklama bağlantısı yapılacak. Devremiz bu şekilde. Hemen devremizi bir çalıştıralım. Kodumuzun yüklendiği onun üzerindeki ışıklardan anlayabilirsiniz. Şu an yükleniyor. Işık yanıp söndü ve devremiz çalışmaya başladı. Bizim şu an yaptığımız devre 500 milisaniye aralıklarla LED'lerimizi sırayla yakan devre.
Devremiz bu kadar. Artık kodlama yani kod kısmına geçebiliriz. Bu devremizin nasıl çalıştığına, algoritmasına bakabiliriz. Kod kısmını inceleyecek olursak ilk başta başlangıç olarak 3 adet tanımlama yapmışız. Bunlar 3 adet ledimiz olduğu için ve ledlerimizi 5, 6 ve 7 numaralı pinlere bağladığımız için sırasıyla led 1, led 2, led 3 olmak üzere tanımlama işlemleri yapılmış define komutu ile. Setup kısmına bu 3 adet ledi output yani çıkış olarak vermişiz. Normalde 5 output, 6 output, 7 output yerine led 1, led 2, led 3 yapmışız. Çünkü daha önceden bir atama işlemi yaptığımız için. Daha sonra artık döngü kısmına geldiğimiz zaman ilk başta sadece led 1 height yani yansın, diğerleri low sönsün. Daha sonra 500 milisaniye bekle. led 2'yi aktif hale getir. led 1 ve led 3 sönsün. 500 milisaniye sonra led 3 aktif hale gelsin. led 1 ve led 2 sönsün. 500 milisaniye bekliyor. Ondan sonra döngü tekrar başa dönüyor. 500 milisaniye aralıklarla bu döngü gücü kesene kadar sonsuza kadar devam edecek. Videomuz buraya kadardı. Eğer video size faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.